Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Lidl park alanına, yani kamp yerimize vardık. Hemen akşam yemeği hazırlığına başladık. Burası da yavaş yavaş boşalmaya başladı. Çünkü market kapandı mı kimse kalmıyor. Saat 8 şu anda, hatta 8'e 12 geçiyor. Arabalar yavaş yavaş bizim kamp alanımızı terk ediyorlar. Kolay olsun ve hafif olsun dedik bugün. Makarna haşlıyoruz. Günaydınlar. 3. günümüzde Bamberg'de dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün de girmediğimiz köşelere, tırmanmadığımız tepelere doğru bir keşif içinde yolculuğumuz başladı. Bugün etraf cıvıl cıvıl. Cumartesi. Tatil değil her taraf. O yüzden sokaklar bomboş değil göründüğü itibariyle. Arabalar, bisikletliler, insanlar. Hava da fena değil bugün. Zaman zaman hafif bir rüzgar var ama güneşte yürüyünce ısınıyoruz. Yine restorasyon yapılan bir bina. Bu şehirde restorasyon hiç bitmez arkadaşlar. Çünkü o kadar fazla ki tarihi binalar. Adım başı, adım başı, adım başı. Büyük miktarda para da harcanılıyor. Fakat privat eviniz varsa devlet de yardım ediyor korumaya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Muratçım, şu gördüğün terasa bakar mısın? Şu köşeye senin mangalı atacağız. Bir de masa kuracağız. Baba masa kurulur buraya. Burada ne rakı içilir Murat ya. Dom Meydanı Almanya'nın görkemli alanlarından biri. Bir tarafta ünlü Dom Katedrali, bitişiğindeki eski Piskoposluk Sarayı, diğer yanda ise yeni rezidans binası sizi tarihin içinde bir yolculuğa çıkartıyor. Muazzam eseri bir de yan cephesinden çekelim. Şu kapıya biraz yaklaşmak istiyorum işlemeleri açısından. Bamberg'in 7 tepesinden birine inşa edilmiş bu 4 kuleli katedral öyle ihtişamlı ki tamamını bir fotoğraf karesine sığdırabilmeniz gerçekten çok zor. Bamberg'den muhteşem ötesi görüntüler bunlar. Bu bina aşağı yukarı 1000 yıllık bir bina arkadaşlar. Ön cephesinde restorasyon çalışmaları var. Tahmin ediyorum kiliseye ait. Manastır olması lazım. Arka cephede kilise gözüküyor. Bamberg'in tepeye inşa edilmiş en büyük kilisesi burası. Müthiş bir tarih. Bamberg ağırlıklı barok mimarisine tezat oluşturan modern heykelleriyle insanı oldukça şaşırtıyor. Hiç
iç bahçeyi görüntülemek istiyorum. Evet. Bamberg'deki rezidans iç avlusundaki gül bahçesi Bamberg'in muhteşem manzarasını sunmaktadır. Buradan Bamberg'e birazcık kuş bakışı seyretme imkanımız var. Fakat pek fazla da bir şey gözükmüyor. Sarayı tekrar bu cepheden almak istiyorum. Yaklaşık 4500 gül kokularını yayar ve yaz aylarında 70'in üzerinde çiçek açar. Maalesef biz gittiğimizde gülleri göremedik. Arka bahçesine giden bu kapısı içten altıgen tahta parçalarıyla veyahut da odunlarla döşenmiş. Görmüş olduğunuz kapılar. Bunlar da ziller. Bu şekilde vuruluyor. Şimdi bu sarayın ön kısmındaki işlemeler, kabartmalar gerçek. Ama burada görmüş olduklarınız kabartma değil, boyayla yapılmış. Sadece pencerelerin önlerindeki çıkmalar gerçek. Diğer kısımlar boya. Aslında çok hoş olmuş, çok güzel yapmışlar. Kilise meydanının arkasından dolanarak tekrar antik şehrin merkezine inmek istiyoruz. Yavaş yavaş motokaravanımıza geri dönüyoruz. Yemek yiyip dinlendikten sonra diğer kısımlara doğru bir tur daha yapacağız. Hava çok soğuk. 8-9 derece. Üşüdük. O bakımdan biraz pauza yapıp, mola yapıp tekrar çıkmak mantıklı. Arkadaşlar, buraya mutlaka ve mutlaka gelinmesi ve buraları kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyor. Evet, bu evin camlarında porselen bebekler var, taş bebekler. Bakar mısınız? Burası da manastırın arka sokağı, kiliseye ait manastırın arka sokağı. Camlarda da porselen bebekler. Çok hoş bir görüntü vermiş. Evet, buradaki porselen bebekleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bir ara ben de koleksiyonunu yapmıştım ama bu Orta Çağ kentinde bir başka güzel süslemişler pencereleri. Dar sokaktan arka taraftan aşağıya doğru ineceğiz. Kilisenin, manastırının arka plandan görüntüsü burası. Bamberg Katedrali, Hristiyan dünyası için çok önemli alanlardan birisi. Bu katedral muhtemelen Bamberg'deki en önemli tarihsel yeridir.
Bu aslında o gün yürüyüş turumuzda ziyaret ettiğimiz 3. kiliseydi. ...13. yüzyılda tamamlanan katedral, Roma Katolik Kilisesi'nin idaresi altındadır ve Bamberg Başpiskoposu'nun oturduğu yerdir. 1993 yılından bu yana katedral, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Bamberg kasabasının bir parçasıdır. Evet, Bamberg'in antik şehrinde yapmış olduğumuz tur devam ediyor. Gerçekten her noktasıyla Orta Çağ'dan kalma bir yer. Her tarafta o kadar çok kilise var ki 150-200 metrede bir kilise var. Orta Çağ'da kiliselerin ne kadar önemli olduğunu bir göstergesi. Bugüne kadar ulaştırılmış süper bir şehir. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka gelin, mutlaka görün buraları. Bamberg bütünüyle tarihi dokuyu yansıtan romantik dar sokaklarıyla, güneşli sokak kafeleriyle, kiliselerin kubbe ve kuleleriyle, coşkulu akan nehriyle ayrı bir güzellik barındırıyor. Bamberg'i gezmek istiyorsanız kesinlikle size 1 ya da 2 gün yetmeyecektir. Geceleri dar sokaklarda yürüyerek, nehrin huzur veren sesini dinleyerek, kuleleri, gökyüzünü süsleyen ışıklarını seyrederek keşfetmelisiniz. Bu şehirde, yani Bamberg'de Orta Çağ havasına doyamayacaksınız. Şiddetle tavsiye edilir.
kapının mükemmelliğine bakar mısınız? Bunu yakından almak istiyorum. Boğma sokaklarda Bamberg'de dolanıyoruz. Ayaklarımıza kara sular indi. Birazdan karavanımıza doğru hareket edeceğiz. 300 kilometrenin üstünde yolumuz var. Burada bir mola veriyoruz. Yemek molası. Jeneratör tabii ki çıktı. İhtiyacımız var çünkü. Evet, otobanın kenarında neler yaptık? Tavuk dürüm döner yapacağız arkadaşlar. Etleri kızarttık, baharatladık. Salatamızı yaptık. Bir yandan patateslerimiz kızarıyor. Bütün bu elektriği jeneratör sayesinde sağlıyoruz tabii ki. Yani yollarda lüksümüzden, hiçbir şeyden ödün vermiyoruz ve bir ilk yaşanıyor. İlk şöyle yaşanıyor. Karavanda dürüm döner. Yanına istersek yoğurt. Yani yoğurt, cacık ne istiyorsanız servis yapabilirsiniz. Bence kafi. Benimki fazla olmasın. Evet, Bu arada dürümlerimiz bu hazır. gürültü jeneratörün gürültüsü. Şöyle çıkıyorum. Dürümümüz hazır. Jeneratörümüz çalışıyor. Pomes pişiyor çünkü. Görüyorsunuz. Gördüğünüz otoban kenarında park yerindeyiz. Karavanla 9 gün süren maceramızın Bamberg'de final bölümüyle sizlerle olduk. Artık yaz gezilerimizde, yaz maceralarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.